Allah'ımız devam etti. O Allah gökleri ve yeri yarattı. Bil hakkı, bir hak ile yarattı. Hakikati ortaya çıkartmak için yarattı. Gerçeği ortaya çıkartmak için yarattı. Bu hakikat nedir kardeşler? Hakları ödemek, hakkı ortaya çıkartmak nedir? Şimdi Allah Teala Hazretleri bu dünyada fakiri yarattı, zengini yarattı. Fakir de var, zengin de var. Alim de var, cahil de var. Her iki türden insan var. Sağlıklı da var, hasta da var. Şimdi zenginlerden bazıları fakirlerden bazılarına zulmediyor mu, etmiyor mu bu dünyada? Zekatını vermemek zulüm değil midir? Allah sana bir nimet, bir mal, servet verdiği zaman senden ister ki %2,5'unu her sene devran döndüğü anda, bir sene dolduğu anda fakir fukaraya dağıtacaksın. Ben dünyada bu kadar fakir yarattım. Zenginlerin vereceği zekat fakirlere yetmeseydi ben zalim bir Allah olurdum. Fakirleri yarattım ki sizi zenginler sınav ediyorum. O zekatınızı vereceksiniz, bu fakirler aç kalmayacaklar. Dünyada açlık olmazdı. Şu dünya nizamı, şu Birleşmiş Milletler boyuna toplanıyor, dağılıyorlar. Hiçbir halta çözüm bulamıyorlar. 190 tane ülke. Bir İslam kanunlarını ortaya koysalar, dünyada bir tane aç kalmaz. Dünyada bir kişi açlıktan ölmez. Yapacağın tek şey İslam kanunlarıyla bundan sonra hareket ediyoruz. De, insanlar huzuru bulur. İşte Osmanlı. Bırak fakir fukarayı, dağdaki kurtların bile rızkını düşünen bir devlet. Şu güce, kudrete bakın. Neden Allah böyle bir kuvvet verdi? Çünkü İslam'ı yaşıyor. İslam'ı yaşadığın zaman Allah güç kuvvet verir. Bazı kuvvetliler, bazı zayıfları bu dünyada ezdi. Eğer Allah ahiret alemini yaratmasaydı, zalim bir Allah olmuş olurdu. Çünkü burada adam mazlum, adam fakir, öbür adam zengin. Bunun hakkına parasını bastırarak gasp ediyor. Bunun hakkına giriyor. Burada adam fiziki olarak kuvvetli, öbürü zayıf, cılız. Her gün iğne yemiş, her gün enerji haplarından içmiş, her gün spora gitmiş, 100 kilo olmuş, iri yarı. Buradaki adam 50 kilo, fakir. Bakımsız. Bakımsız olduğu için bu adam geliyor, her akşam gelirken arkadaşlarının gözünün önünde adamı dövüyor. Bu zalim, bu mazlum. Şimdi bu dünyada bu adam bundan hakkını alamıyor. Ahiret olmasaydı burada bir adaletsizlik olmuş olmayacak mıydı kardeşler? Neden ahiret var? Ahiretin varlığının en büyük delillerinden bir tanesi bu ayettir. Gökleri ve yeri yarattı. Bil hakkı, hakkı ortaya çıkartmak için yarattı. Eğer gökleri ve yeri yaratmasaydı ve insanları burada bir sınav etmeseydi, o zaman zalim olanlar, mazlum olanlara karşı kârlı çıkmış olacaktı. Yaptıkları yanına kâr kalmış olacaktı. Adam kadına tecavüz ediyor. Bugün dünyada tecavüzün en çok işlendiği ülke hangisi kardeşler? İsveç. İsveç. En çok ateistin olduğu ülke hangisi? İsveç. Dünyadaki en çok ateist, zaten resmi dini yok. İsveç ateisttir. En çok tecavüz nerede? İsveç'te. Bir sual daha sormam iktiza ediyor. En çok intihar vakası nerede? İsveç'te. Yaşam ferah, maddi gelir durumu en rahat yer İsveç. Neden peki en çok tecavüz burada, en çok intihar bunda? Neden bu ülkede? Dinsiz bir yaşam. Bak en zayıf, en kötü, en tahrif olmuş din bile. Hristiyanlık ve Yahudilik. Onu bile yaşasalar ateizmden çok daha iyidir. Onu bile, tahrif olmuş dini bile yaşasalar. Bir de İslam'ı yaşasalar ne olacak? Çok daha huzurlu, çok daha bir yaşam ortaya çıkacak. En büyük delili ne olacak? Tecavüzler azalacak bir. İkincisi intiharlar azalacak. İnanç ne kadar zayıfsa ölme isteği o kadar fazla artar. Ben buradan kurtulmak istiyorum, bu dünyada kurtulmak istiyorum der. İnanç kuvvetli olduğu zamansa daha fazla ibadet yapma isteği ortaya çıkar. İslam ve İslamsızlık böyle bir şeydir kardeşler. İşte İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki eğer Allah ahiret alemini yaratmamış olsaydı zalim bir Allah olmuş olurdu. Bizim Allah'ımız asla